Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Videonun başındaki sesten de anladığınız üzere çıtır çıtır börek tarifi izleyeceksiniz. Hiç oklava, merdane kullanmadan kolay börek tarifi nasıl yapılır? Buyurun lafı hiç uzatmadan böreğimizin yapım aşamasına geçelim. Böreğimizin hamuru için ilk önce yoğurma kabıma 2 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Ilık sütümü ekledikten sonra 1 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Su ve sütümüzün ılık olmasına özen gösterelim. Yine aynı bardak ölçüsüyle yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağımızı az ekleyeceğiz ki sonrasında hamuru yağlayacağımız için çok fazla yağlı hamur olmaması için 2 tatlı kaşığı toz şeker, bir pakette kuru mayamı ekledikten sonra biraz malzemelerimi bu şekilde karıştırıyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Unumuzu bir anda eklemeyelim. Yavaş yavaş kıvamına göre ekleyelim. Toplamda 7,5 su bardağı un ekledim. Her zaman belirttiğim gibi un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler her zaman hamurunuzun kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Artık bu aşamadan sonra elimle hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Geri kalan unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Hamurum güzel kıvam alana kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum artık kıvam aldı arkadaşlar. Bu kıvam alana kadar un eklemeniz yeterli. Dediğim gibi bazen un marka kalitesine göre değişebileceği için verdiğim ölçü, sizler bu kıvam alana kadar un eklemeniz yeterli. Gördüğünüz gibi sizlere daha güzel anlamanız için yakından hamurumun kıvamını gösterdim. Kabımın üzerine örteceğim. Bu şekilde mayalanmaya bırakacağım. Yarım saat kadar mayalanması yeterli hamurumun. Hamurumuzun sonrasında da bekletme aşamaları olduğu için çok fazla mayalandırmayacağım. Bu şekilde üzerine büyük servis tabağı kapatıp yaklaşık yarım saat mayalanmaya bıraktım. Evet, hamurum gördüğünüz gibi yarım saatte çok güzel mayalandı. Mayalanan hamurumu tezgahımı çok az unluyorum ve sonrasında hamurumu tezgahıma alıp biraz yoğurarak şekilliyorum. Çok fazla hamurumun havasının sönmemesi için bu işlemi çok yoğurarak yapmadım ki dediğim gibi hamurumun havasının sönmemesi için. Evet, bu şekilde yuvarladıktan sonra hamur kesme aparatımla ikiye kestim ve sonrasında parçalara ayırıyorum. 20 eşit parçaya ayıracağım. İlk önce bu şekilde hamur kesme aparatımla kestim. Sonrasında büyüklük küçüklük ayarlayarak bu şekilde bezeler elde edeceğim. Yumurta büyüklüğünde bezeler elde ettim arkadaşlar. Yani büyük bir yumurta büyüklüğünde olması yeterli. Dilerseniz tekli olarak avucunuzun içinde yuvarlayabilirsiniz veya bu şekilde ikili olarak tezgahınızın üzerinde de yuvarlayabilirsiniz. Ben bütün bezelerimi yuvarladım. Bu şekilde büyük servis tabağına aldım. Bezelerimin altına çok az un serptim ve üzerinde bu şekilde unlayacağım. Sonrasında buzdolap poşeti örtüp yaklaşık bu şekilde yine tekrar yarım saat mayalanmaya bırakacağım. Buzdolap poşeti örttükten sonra üzerine temiz mutfak bezimi de örtüyorum. Dediğim gibi bu şekilde yarım saat mayalanmaya bırakalım. Yarım saat dinlendirmiş olduğum bezelerimde gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Hemen 5 adet bezemi tezgahımın üzerine alıyorum. Birbirine yapışsa da bezeler hiç önemli değil. 5 tanesini tezgahımın üzerine aldıktan sonra geri kalan bezelerimin de üzeri kurumaması için tekrar buzdolap poşetiyle örtüyorum ve kenara alıyorum. 5 adet bezemin üzerine oda ısısında eritilmiş tereyağı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar eklemeniz yeterli. Tereyağı yerine katı yağ, margarin de kullanabilirsiniz.
katı yağınız, tereyağınızın mutlaka odasında güzelce yumuşatmamız gerekiyor ki bu üzerini yağlama işlemimizin rahat yapmamız için. Parmak uçlarımla bastırarak yağın her yerine eşit şekilde dağılımını sağlıyorum. Bu işlemde çok kolay oluyor. Hamur bezelerimizde beklettiğimiz için kolaylıkla hemen açmış olduğum hamurumu kenara alıyorum. İkinci bezemi de aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Sadece parmak uçlarımla ufak dokunuşlarla kolaylıkla bezemiz açılıyor. İkinci bezemi de üstüne koyuyorum ve üçüncü bezemi de aynı işlemi devam ederek açıyorum. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Dördüncü bezemi de yine aynı işlemi yaparak açıyorum ve diğer bezelerimin üzerine koyuyorum. Sonrasında beşinci bezemi de aynı şekilde güzelce üzerine yağını yedirerek parmak uçlarımla dokunuşlar yapıyorum ve beşinci bezemi de üstüne koyuyorum. Bu şekilde tekrardan biraz açıyorum arkadaşlar. Servis tabağı kadar büyüklük olması yeterli. Alt tarafını da açıyorum ki eşit şekilde her iki tarafı da güzelce büyümesi için. İlk açmış olduğum beşli bezemden sonra yine tekrar aynı işlemi yaparak bütün bezelerimi bu şekilde devam ederek uygulayacağım. Dilerseniz dörtlü beze olarak da yapabilirsiniz veya benim gibi beşli beze de yapabilirsiniz. Merdane, oklava hiç kullanmadan bu tarif o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar, milföy hamuru gibi puf puf kabarıyor. Denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok yağlı da olmuyor. Ben fazla yağ kullanmadım. Evet arkadaşlar, ben 20 tane bezemi bu şekilde yaparak 4 tane servis tabağı büyüklüğünde bu şekilde açtım. Bunları da üst üste koyarak bu şekilde büyük servis tabağıma koyuyorum. Birbirine hiç yapışma olmuyor. Bu şekilde üst üste rahatlıkla koyabilirsiniz. Tekrar buzdolap poşeti örtüyorum ve yarım saat yine beklemeye alacağım. Evet, ben yarım saat bekletmiş olduğum bezelerimi hemen bir tanesini tezgahıma alacağım. Sizlere de yapışmadığını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiç birbirine yapışma olmadı. Hamurumu beklettiğim için bakın hemen 2-3 dokunuşla hamurum büyüyor. Çok az elimle bastırmam yeterli hamurumun büyümesi için. Uç kısmını içe doğru katlıyorum. Öbür uç kısmını da üstüne katladıktan sonra hamurumu güzelce bu şekilde düzenliyorum. Elimle tekrar bastırarak hamurumu büyütüyorum. Hiç merdane kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi hamur o kadar güzel açılıyor ki sizler de deneyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gerçekten çok güzel bir tarif. Böreğimizin çok kalın olmaması için özellikle kenar kısımlarını mutlaka güzelce bastıralım. Ve sonrasında hamur kesme aparatıyla ilk önce bir ölçü belirleyelim. Kare dilimli olacak şekilde 4 parçaya böleceğim. Sonrasında yine tekrardan elimle bastırarak üzerine iç harcını ekliyorum. Ben peynir kullandım arkadaşlar. Sizler kıymalı, patatesli istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Ve sonrasında zarf gibi hamurumu güzelce kapatıyorum. Tekrar avucumla bastırıyorum. Arkalı önlü bu şekilde avucumuzla bastıralım. Geri kalan hamurumu da yine elimle bu şekilde açıyorum. Ne kadar çok açarsak hamurumuz daha ince olmuş olur böreğimiz. Çok kalın olursa biraz böreğimizin içi hamur kalır. O yüzden bu bastırma işlemlerine önem verelim. Arkalı önlü tekrar avucumun içine bastırıyorum ve tepsime yerleştiriyorum.
Hamur bekledikçe daha kolay açılıyor arkadaşlar. Bu hamurun en güzel özelliği de bekledikçe öbür bezelerin daha rahat açılması. Aynı işlemi yaparak ben tekrar devam ediyorum. Bu börek tarifimden bir farklı tarifim tekrar kanalımda mevcut. Hiç 4 parçaya bölmeden bu şekilde uzunlamasına yapmış olduğum böreğin tarifini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da detaylı şekilde izleyebilirsiniz. Hamurum bitene kadar aynı işlemi devam ettim. Tepsimi yerleştirdikten sonra bu şekilde parmak uçlarımla bastırıyorum ki arkadaşlar hamurum çok kalın olmaması ve daha güzel pişmesi için 2 adet yumurta sarının içine yarım çay kaşığı kadar pekmez ekliyorum. Ve sonrasında pekmezle yumurta sarısını güzelce karıştırıp böreklerimin üzerine fırça yardımıyla sürüyorum. Ben böreklerimi biraz büyük yaptım. Tabii ki sizler daha ufak istiyorsanız daha küçük parçalar halde yapıp daha fazla börek sayısı da elde edebilirsiniz. Bana çok sıkça soruluyor yumurta sarının içine neden pekmez eklediğimi. Daha güzel kızarması ve parlak görünümünü sağlıyor arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek istedim. Böreklerimi yumurta sarısını sürdükten sonra üzerinin güzel şekil olması için ben bu şekilde jiletli aparat kullanacağım ve çizikler oluşturacağım. Sizler bıçak yardımıyla da bu şekilleri verebilirsiniz. Bu sayede daha güzel görünüm olacak arkadaşlar böreklerimizin. Evet, çiziklerini de oluşturduktan sonra artık ısıtmış olduğum 180 derece fanlı ayarda böreklerimi pişirmeye fırına gönderiyorum. İki tepsimi de aynı anda pişireceğim. İlk önce 180 derecede, sonra birazcık 170 dereceye alıp böreklerimin de içinin güzelce pişmesini sağlayacağım. Evet arkadaşlar, böreklerim gördüğünüz gibi çok güzel kızarıp piştiler. Sizler de bu güzel tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hiç merdane, oklava kullanmadan gördüğünüz gibi kat kat börekler yaptık. Eğer diyorsanız ki ben merdane, oklava kullanamıyorum ama börek de yapmayı çok seviyorum diyorsanız tam size göre bir tarif. Gördüğünüz gibi ne kadar da güzel kabardı arkadaşlar. Pul pul da dökülüyor. İlk sıcaklığıyla hemen böreğimin iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Şu an çok sıcak olduğu için içi sanki pişmemiş gibi görünüyor ama arkadaşlar sonrasında böreğimiz ılınınca kendini güzelce çekecek. Bu güzel börek tarifinin malzemelerini açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Sizler de umarım bu güzel tarifi dener beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.